Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizler için şerbetlik çeşitlerini anlatacağım. Maalesef bizim burası güneşlik olduğu için biraz güneşin altında anlatmak zorundayım. Ee, Şöyle birinci çeşit şerbetliğimiz, ikinci çeşit şerbetliğimiz, üçüncü çeşit şerbetliğimiz, dördüncü modelimiz. Bunlar da bunların turboları. 5 ve 6 çeşit şerbetlikten bahsedeceğiz. Öncelikle iç şerbetliklerden bahsedeyim arkadaşlar. Bunlar içeriye petekleri, çıtaları koyduğumuz yere koyduğumuz şerbetlikler. Bu görmüş olduğunuz gibi yarım şerbetlik. Bunun farklı kullanım amaçları da var. Bu şekilde kullanılıyoruz ki altına kendileri salkım atsınlar. Buraya erkek gözü örsünler. Sonrasında biz bu erkek gözlerini kopartalım. Gerekirse erkek larvalarından faydalanırız. Gerekirse de eğer varroa varsa varroa mücadelesi için birebir bir önlem. Varroayı bayağı dökmeye yarıyor. Güzel bir şerbetlik. Biz kullanmıyoruz. İkinci şerbetliğimiz aynı zamanda bölme tahtası. Tam boy. Bunu da şurada yine görmüş olduğunuz gibi açık kısmı var. Burası arıların olduğu kısma gelecek şekilde bırakıyoruz. Ya da bölme tahtası olarak kullanmak istersek de şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bırakıyoruz. Bölme tahtası olarak kullanmak için. Yine içerisinde gözler var. İçerisine şerbetlerimizi koyabiliyoruz. Bunların içine ben çubuk koyuyorum. Arı boğulmalarını minimum seviyeye alabilmek için, ama ne yaparsak yapalım arılar bu şerbetliklerde ölüyor arkadaşlar. İkinci şerbetliğimiz üstten şerbetlik. Burada görmüş olduğunuz gibi altta da bir deliği var. Bunu sandığın kapağın altına, çuvalın altına koyuyoruz. İçine şerbeti koyuyoruz. Arılar bu görmüş olduğunuz delikten çıkıyorlar ve burada tırtıklı alan var. Arılar içine düşmesin diye. Arılar buradan şerbete ulaşarak şerbeti tüketiyor arkadaşlar. Bu güzel bir şerbetlik. En olmadı iyi bir şerbetlik diyeyim. Hatta bazı yurt dışı kanallarında şu iki şerbetlik birbirinin aynısı neredeyse. Bu da bunun kare olanı arkadaşlar. Burada da şerbeti buraya koyuyorsunuz. Arı buradan alttan giriyor. Buraya ulaşıyor. Buradan da şerbeti tüketiyor arkadaşlar. Bunun şöyle bir de avantajı var. Atıyorum 2-3 gün sonra geldiniz, tekrar şerbet vermek zorundasınız. Arılar bunun içinde ama burada değiller. Fakat bunda şöyle bir şey var. Arılar komple bunda içeride. 2-3 gün sonra geldiniz, tekrar bir şerbet vermeye ihtiyacınız oldu diyelim. Burada arılar içeride olduğu için dışarı çıkma ihtimali oluyor arının. Yani size saldırma olasılığı olabiliyor ama bunda öyle bir şey yok. Çünkü burayı açıyorsunuz. Şerbeti döktüğünüz yeri açıyorsunuz. Arılar başka yerde şerbeti emiyorlar. Şunu anlatacaktım. Yurt dışında bazı yerlerde gördüm. Şeffaf mika dediğimiz şunun gibi bir parça kestiriyorlar arkadaşlar. İnce ya da kalın fark etmez. Onu arının üzerine koyuyorlar. Üzerlerinden de şuralara uygun ya da şuraya uygun delik açıyorlar mikanın üzerine. Bunu da üzerine koyuyorlar. Arılar geldiğinde direkt bunun üzerinden içeri giriyorlar yani. İçeri hem de arıyı üzerine açtığında kontrol etme olasılığı çok daha fazla oluyor. Kışın bunu kullanabilir miyiz? Kışın bu kullanılabilir. Şerbet verme açısından gayet kolay olur. Arıyı içeride görme açısından gayet kolay olur. Biraz maliyetli olabilir mi? Belki biraz maliyetli olabilir. Çünkü o mika büyük ihtimalle rakam olarak yüksektir. İkincisi de böyle turbo yemlikler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altlarını da göstereyim sizlere. Arılar şuralardan girip şerbete ulaşıyorlar. Ortadan girdiklerinde de keke ulaşıyorlar arkadaşlar. Şurada kapakları var. Bunlar şerbetliğin kapakları. Şöyle göstereyim. 2 tane şerbet gözü var. Şurada kekinizi buraya koyuyorsunuz. Kek için
göz var arkadaşlar. Biz bunları kullanıyoruz. Gayet kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben bunların. Şerbet ve kek verme açısından çok kullanışlı ve güzeller. Hep yaz kış üstünde arkadaşlar bu. Kenarlarında hava alma yerleri de var. Kışın hem bir hava izolatörü oluyor. Üzerine de çuvalı koyduğunuzda, hem de kek vermek istediğinizde hiç arıyı rahatsız etmeden, arıyı açmadan direkt yukarıdan kek ya da şerbetini gerektiği ölçü ve durumlarda verebiliyorsunuz. Son şerbetlikle bunların kendilerinin, bu sandıkların kendi şerbetliği arkadaşlar. Böyle 2 tane var. Neden 2 tane var? Birincisi, bunlar 2 bölme. Yani tek sandık ama 2 ana arı yetiştirebiliyorsunuz içeride. Ya da bunu çıkartıp, bölmeyi çıkartıp tek büyük bir koloni yapabiliyorsunuz. Birine kek koyabilirsiniz. Birine şerbet koyabilirsiniz. Bakalım kek koyduğunuzda nasıl olur? Kek koyduğunuzda burayı böyle açarsanız bir tarafını ya da 2 tarafını, kek koyduğunuzda da iş görür arkadaşlar. Kekte de kullanılabilir ürün. Eğer büyük bir koloni bunun içinde yapacağım derseniz birine kek, birine şerbetlik olarak kullanabilirsiniz ki bunların da şöyle yarım küçük şerbetlikleri var kendi içerisinde arkadaşlar. Bunların katları da var. Gayet güzel kullanışlı kovanlar. Durum böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni ve bir yorum yaparsanız, kalp olur vesaire olur, çok seviniriz. Çok teşekkürler. Bizimle kalın, arıyla kalın. Görüşmek üzere.